Herkese merhabalar. Zamane Mutfağı'nda bugün yaz aylarında içinizi ferahlatacak 4 çeşit lezzetli soğuk içecek tarifi hazırladım. Bunlardan ilki çilekli milkshake olacak. Çocuklar bu lezzete bayılıyor. İkincisi soğuk kahve. Bunu bence kendinizi ödüllendirmek için yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Üçüncüsü reyhan şerbeti olacak. Gerçekten çok fresh bir lezzet. Dördüncüsü de klasiklerden biri olan limonata olacak. Limonatayı çok ekonomik bir şekilde hazırlayacağız. Sadece bir limon ve portakal. İçeceklerin yapımına geçmeden önce ben yine malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak da yapabilirsiniz. Hemen ilk tarifimiz olan çilekli milkshake ile başlayalım. Bunun için rondonun içerisine bir kase çilek koyalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar bal ilave edelim. Dilerseniz toz şeker de kullanabilirsiniz bunun yerine. Daha sonra dolu dolu 1 yemek kaşığı da çilekli dondurma ekleyelim. Ve biraz da buz ekleyip son olarak da 200 ml yani klasik su bardağıyla süt ekleyip rondoda pürüzsüz bir hal aldırana kadar 2 dakika boyunca yaklaşık çekelim. Alternatif olarak bal yerine toz şeker ve çilekli dondurma yerine de sade dondurma kullanabilirsiniz. Eğer bu tarifi buz eklemeden yaparsanız çocukların seveceği çok lezzetli ve besleyici bir içecek olacaktır. Onlara da bunu deneyebilirsiniz. Son olarak milkshake'imi hazır kremayla süsledikten ve kenarına çilek koyduktan sonra servis edebilirim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum ve hemen sıradaki tarifimize geçiyoruz. İkinci olarak da reyhan şerbeti hazırlayacağız. Yaz aylarında içinizi ferahlatacak güzel bir içecek. Denemediyseniz hemen deneyin derim. Bunun için bir demet reyhanın sadece yaprak kısımlarını kopartacağız. Sap kısımlarını kullanmayacağız. Aldığımız yaprakları derin bir kabın içerisine koyalım. Reyhan yapraklarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker ilave edelim. $2 litre kadar da sıcak su ekleyip yaklaşık 1 saat boyunca demlenmeye bırakalım. Eğer hala videoyu izlemeye devam ediyorsanız sizden küçük bir ricam olacak. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu karışım oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Yaklaşık 1 saatin sonunda reyhan yapraklarımızı suyundan süzgeç yardımıyla ayıralım. Ve son olarak da 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilave edip karıştıralım. Rengi maviden limon tuzu ile birlikte pembeye dönecektir. Reyhan şerbetimiz hazır. Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis edebiliriz. Biraz da buz eklersek daha da fresh bir lezzet olacaktır. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum ve hemen sıradaki tarifime geçiyorum. Üçüncü soğuk içeceğimiz de limonata olacak. Gerçekten çok ekonomik bir şekilde hazırlanan pratik bir tarif. Bunun için 1 adet portakal ve 1 adet dondurulmuş limonu rondo kabımızın içerisine koyalım. Bu tarif için limon ve portakallarınızı kıştan toplu bir şekilde buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Tarifi hazırlamadan yaklaşık 10 dakika önce buzluktan çıkarmış olmanız gerekiyor. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da limon tuzu ekleyelim. Ve son olarak üzerine biraz da su ekleyip rondodan iyice parçalanana kadar çekelim.
Konsantre limon portakal karışımımız hazır. Bu karışımı derince bir kabın içerisine alalım ve üzerine yaklaşık 2 litre kadar soğuk su ilave edelim. Buzdolabında en az 1 saat boyunca dinlendirelim. Aromasının iyice suya geçmiş olması gerekiyor. İyice dinlendirdikten sonra artık limonatamızı süzebiliriz. Bunun için süzgeç yardımıyla posasından suyunu ayıracağız. Yine biraz buzla servis edildiğinde yaz için ideal buz gibi soğuk bir içecek olacaktır. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Bu ekonomik tarifi de mutlaka kıştan planlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yaz için harika oluyor. Dördüncü tarifimiz olan soğuk kahvenin yapımına hemen başlayalım. Bu tarif için karıştırma kabının içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar granül kahve ilave edelim. Üzerine yine 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Ve kahvemizi köpürtmek için yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave edelim. Blenderla köpürtene kadar iyice çekelim. Sunum bardağımızın içerisine bolca buz ekleyelim ve üzerine köpürttüğümüz kahve bardağın yarısına gelecek kadar dökelim. Bardağın kalan yarısını da sütle doldurup hemen sunum aşamasına geçebiliriz. Ben sunum aşamasında yine hazır krema kullandım. Bu isteğe bağlı, çok da şart değil. Üzerine de biraz granül kahvelerden serpiştirip servis ettim. Umarım bu tariflerden biri size hitap etmiştir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum ve önerilerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.